Ad astra per aspera, yani zorlukların içinden yıldızlara doğru. Bir önceki videomuzda da ele aldığımız Rönesans'ı sanırım en iyi bu Latince kelimelerle anlatabiliriz. Rönesans, çöküşte olan bir halkın yeniden doğuşuydu. En dipte, zifiri karanlıkta olan halk, Rönesans'la birlikte yukarıya, aydınlığa doğru çıkmıştı. Şu an bilimi, sanatı, kısacası günümüz dünyasını anlayabilmek için öncelikle Rönesans'ı anlamamız gerekir. Çünkü Rönesans yalnızca Avrupa'yı değil tüm dünyayı derinden sarsmış bir harekettir. İnsanlık tarihinin kırılma noktalarından birisidir. Önceki videomuzda Rönesans'ın tohumlarının atılmasını ve çiçek açmasını incelemiştik. Bu videoda ise Avrupa'yı avucunda tutan karanlık bir çağı sanata kavuşturarak dünya sanatının altın nakışlarla tarihe işlenmesini sağlayan ailenin Medici ailesinin Rönesans üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Medici ailesi sıradan bir aileyken zaman içinde Giovanni Medici'nin öncülüğünde bankacılıkla güç kazanarak İtalya'nın en zengin ve saygın ailelerinden biri haline geldi. Bankacılıkla ilk adımlarını atan Medici'ler önce Floransa'da, sonra da İtalya'da ve Avrupa'da politik güce kavuştular ve Medici Bankası o dönemde Avrupa'nın en saygın çok uluslu bankalarından biri haline geldi. Bu sırada papalık ve üst tabakadaki insanlarla iyi ilişkiler kurarak papalığın elinden bankacılık işlerini alarak halk ve soylular arasında bir nevi arabuluculuk yaptılar. Aynı zamanda Cosimo de Medici kredi verdiği kişilere kolaylıklar sağladı. Bu şekilde daha ağır şartlar altında kredi veren rakiplerini saf dışı ederek tek güç haline gelip o zamanki Avrupa ekonomisini yönetmeye başladılar. Bu ailede 3 papa, çok sayıda Floransa hükümdarı ve Fransa kraliyet mensupları yetişti ve ellerinde bulundurdukları bu yetkilerle 400 yıl boyunca siyasal güçlerini sürdürdüler. Medici ailesinin 1439 yılında yaşadığı bir olay tamamen ailenin ve dolaylı olarak da dünyanın sanat tarihinin değişmesine sebep oldu ve ilginçtir, bu olayın sebebi de Osmanlı'dır. O dönemde Ortodoks ve Katolik kiliselerinin önde gelen isimleri toplantı düzenleyip Osmanlı Devleti'nin Doğu Roma yani İstanbul'un kapılarına kadar dayanmasıyla zor durumda kaldıklarını bildirerek papalıktan yardım talep ettiler. 14 sene sonra Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle bu toplantı sonucunda vaat edilen desteğin aslında güvenilmez olduğu anlaşılsa da bu toplantıdan karlı çıkan bir taraf vardı. Karlı çıkan taraf da Medici ailesiydi. Çünkü Yunan filozof ve bilim insanları da bu toplantıya katılmışlardı ve kendi fikirlerini oradaki herkesle paylaşıyorlardı. Cosimo de Medici de bu insanlardan oldukça etkilendi ve Floransa'da ilk Platon Akademisi'nin kurulmasını ve Platon'un eserlerinin Latince tercüme edilmesini sağladı. Konstantinopolis'ten kitaplar getirterek Avrupa'nın en büyük ilk halka açık kütüphanesini kurdu. Cosimo de Medici yönetimindeki Floransa halkı refaha ulaşırken bir yandan Medici ailesi de sanata ilk kez yatırım yaparak şehrin Rönesans'ın merkezi haline gelmesini sağladı. Bu olay Rönesans'ın seyrini değiştirdiği gibi aynı zamanda Medici ailesinin dünya çapında yükselişini ve prestij kazanmasını sağladı. Böylece Mediciler Batı düşünce sisteminin temellerinin atılmasında öncü oldu. Medicilerin Rönesans'a destek vermesinde politik bir taraf olduğu gibi aynı zamanda dini bir taraf da vardı. Cosimo de Medici hem entelektüeldi hem de iyi bir ticari zekaya sahipti. Floransa'da en yüksek vergiyi o ödüyordu. Ancak gizli hesapları ve şişirilmiş alacaklarıyla vergilendirilebilir gelirini olduğundan çok daha az gösteriyordu. Bir süre sonra Mediciler ellerinde bulundurdukları zenginliğin günah olduğunu düşünmeye başladılar. Çünkü kutsal kitaplarında yazan "Nitekim devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin cennete girmesinden daha kolaydır" sözü onları korkutmaya başladı ve ellerinde bulunan bu zenginliği karşılıksız olarak Rönesans sanatçılarına yardımcı olmak ve sanatın gelişmesi için bağışlamaya karar verdiler. Bunun için öncelikle Tanrı merkezci düşünceye sahip olan kiliseyi hayatın merkezinden çıkarıp yerine insan merkezli düşünceyi getirme hareketi başlatmışlardı ve insanları sorgulamaya, düşünmeye ve yaratmaya teşvik ediyorlardı. Zamanla bu hareket sonucunda soylular artık şatolarında yalıtılmışlık içinde değil, zenginliklerini gösterecek yerlerde yaşamaya başladılar. Artık resmin amacı sadece duvara asmak veya Tanrı'ya övgü yollamaktan çıktı. Resimler ve heykeller daha öznel ve derin anlamlar barındırıyordu. İşte burada tekrar devreye giren Mediciler hem Floransa'nın gelişimini sağlamak hem de Floransa kentini tek elden yönetebilmek için kültür üzerinden insanları birleştirmeyi amaçladılar. İlk adım olarak Roma ve Yunan sanatını insanlara gösterebilmek ve ilgi çekebilmek için bir bina önünde açık hava sergisi şeklinde bir müze oluşturdular.
Sanat sanat için midir yoksa sanat toplum için midir sorusunu sıkça duyarız. İşte Mediciler sanatı toplumu yönetmek amacıyla kullandılar ve sanat sayesinde halk arasında saygınlık kazanarak yönetimi tek bir elde tutup ülkede söz sahibi olmaya başladılar. Ve böylece Mediciler her sanatçıya ayırt etmeksizin kol kanat gerdiler ve geçmişteki kapalı düşünceden sıyrılıp yeni bir sanat yaratmalar için desteklediler. Örneğin bugün Floransa'nın Bargello Müzesi'nde sergilenen Michelangelo'nun Davut heykeli döneminin en çok tartışılan eseriydi. Klasik Yunan anlayışıyla yapılan Michelangelo'nun bu kusursuz, duygu yüklü, realistik Davut heykeli tanrısal bakış açısına çok tersti ve bu nedenle muhafazakarların çok tepkisini çekti. Ancak Cosimo de Medici bunlardan etkilenmedi ve bu gerici düşünceye karşı çıkıp heykelin tek başına sergilenmesine destek verdi ve böylece bu anlayış yıkılmış oldu. Mediciler orta karanlık çağ insanların hiç önemsemediği ışığı kullanan ve bunun için kabul edilmeyip ün kazanamamış olan Piero Francesca'ya günümüzde hala kullanılan mimarinin temellerini atan perspektifin öncüsü Brunelleschi'ye, Batı resim sanatının babası kabul edilen Rönesans'ın müjdecisi ressam Gitto'ya, İlk kez Hristiyan söylenceleri dışında resim yapan, dini veya duayı birebir anlatmak yerine buna estetik katan Botticelli'ye destek sağladılar ve korumaları altına aldılar. Dünya yuvarlak dediği için kilise tarafından aforoz edilen Galileo Galilei, keşif için yola çıkan ve bir kıtaya adını veren Amerigo Vespucci'yi, Michelangelo'dan Leonardo da Vinci'ye kadar sanat tarihi dahilerinin tümünü himayeleri altına aldılar ve saraylarında yaşamalarını sağlayıp onlara atölye desteği verdiler. İtalyancayı kullandığı için soylular ve aydınlar tarafından aşağılanan Dante'nin eserlerine övgüler dizdiler. Avrupa, Yakın Doğu ve Alman manastırlarından nadir bulunan kitapları, el yazmalarını tek tek toparladılar ve kütüphane oluşturdular. Oluşturulan Cosimo de Medici'nin kütüphanesi döneminde dünyanın en büyük kütüphanesiydi ve 100 yıl sonra yapılan Vatikan Kütüphanesi'ne de model oldu. Bilimi sanattan ayrı olarak hiçbir zaman düşünemeyiz. Mediciler de bunun farkında olup sadece sanatı desteklememişlerdir. Bilimi Rönesans sanatçılarının kaynağı haline getirip sorular sormalarını, sorgulamalarını ve at gözlüğünden kurtulmalarını sağlamışlardır. O dönemdeki üst düzey aileler de Medicilerin estetik olarak geliştiklerini görünce eksik kalmamak için bir yarışa girdiler ve daha çok sanatçıya destek olarak sanat eserleri yaptırdılar. Bunun sonucunda Rönesans dediğimiz güzellik çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Biz bu durumu Medici etkisi olarak adlandırıyoruz. Medici etkisi şu an günümüz iş dünyası, pazarlama, yönetim gibi alanlarda da hakim olarak da kullanılmaktadır. Bu dönemden kısa bir süre sonra muhteşem Lorenzo de Medici'nin son yıllarında ve Floransa'yı karartan bir din adamı Papaz Savonarola ortaya çıktı. Floransa'da vaazlarıyla hemen dikkati çekti. Geleceği görebildiğine ve Tanrı'nın kendisi aracılığıyla dile geldiğine herkesi inandırdı. Vaazlarında şöyle diyordu: Floransalılar sadeliğine geri dönmezler ve Platon okuyup lüks ve sefa içindeki ihtişamlı hayatlarına devam ederlerse Tanrı onları korkunç bir şekilde cezalandıracaktı. Papazın tarzı ve sözleri çok etkileyiciydi. Halk korkuyordu ve papazın söylediklerini yaparak yeniden skolastik baskıya boyun eğmeye başladılar. Nitekim tedirginlik korkuya, korkuda şiddet eğilimine dönüştü. Papazın etkisi altındakiler Medici taraftarlarına saldırmaya başladı. Cinayetler birbirini izliyordu. Muhteşem Lorenzo bile papazdan ürkmüştü. Çünkü bir dini ayin sırasında halk iyice galeyana gelerek pek çok kitap ve sanat eserini yakıp yok etmişti. Bunun üzerine Medici ailesi Floransa'yı terk etmek zorunda kaldı ve yönetim artık Savonarola'nın eline geçti. Ancak bu durum çok uzun sürmedi. Çünkü halk da artık yönetimi devraldığına göre sürekli konuşan papazdan özel güçlerini ispat etmesini, mucize göstermesini bekliyordu. Papazsa bunu hep erteledi. Kısa bir süre sonra halk kandırıldığını anlayıp isyan etti ve papaz feci şekilde linç edildi. Bunun üzerine de Mediciler yeniden Floransa'ya çok daha güçlenmiş olarak döndüler. Bu olaylardan bir süre sonra 1469 yılı civarında henüz daha üne kavuşmamış olan Botticelli bir resim yapmakla görevlendirildi. Botticelli ünlü bir sahneyi resmetmeye karar verdi. Bu sahne 3 yıldız bilimci bilgi adamın veya diğer isimleriyle akillerin İsa'nın doğduğu yere gelmesidir. Botticelli çok bilinen bu sahneyi tamamen orijinal bir esere dönüştürmeyi arzuluyordu. Bunun için ilk adım olarak bu sahneyi eskimiş bir Roma harabesine yerleştirdi. Bu yapının merkezinde Meryem ve İsa'nın olduğunu göstermek için onları ziyaretçilerden daha yüksek bir yere yerleştirdi. Devamında ise Botticelli sahneyi şehrin önde gelen insanlarıyla doldurdu.
Şu en önde gördüğümüz Meryem ve İsa karşısında diz çökmüş biçimde duran 3 yıldız bilimci bilgi adam resmin merkezinde yer alır. Botticelli bu önemli figürleri çizerken temsili olarak Medici aile üyelerini kullandı. Çünkü Botticelli'ye göre güçlü Medici ailesinin yardımı olmadan bu resimleri yapmak mümkün olamazdı. Özellikle Meryem'in ayaklarının duruşuna bakarsak Cosimo de Medici'nin yardımı en büyük olandı. Diğer bilgi adamlarda Cosimo de Medici'nin iki oğlu Piero de Medici ve Giovanni Medici'dir. Resimde güçlü Medici ailesinin genç varisi Lorenzo de Medici'nin de yer aldığını görüyoruz. Çünkü o dönemde güçlü ve zengin bir aileyi yanında bulundurmak bir sanatçı için büyük önem arz ediyordu. Önemli bir detay olarak da Botticelli izleyiciye direkt bakarak kendisini resmetmiştir. Biz bu detayla şunu anlıyoruz. Botticelli kendini alelade bir sanatçı olarak görmüyordu. Floransa'daki güçlü ailelerin bir dostu olarak görüyordu. Yani Botticelli'nin çizdiği bu resim İncil hikayesinin basit bir aktarımından çok daha fazlasını taşıyordu. Bu resimden birkaç yıl sonra Michelangelo, Lorenzo Medici'nin kardeşi olan 1. Giuliano Medici'nin heykelini yapmak üzere görevlendirildi. Fakat Michelangelo 1. Giuliano de Medici'nin heykelini çok yakışıklı olarak yaptı ve o dönemdeki insanlar tarafından "sen bizi aldatıyorsun" şeklinde çok tepki gördü. Bunun üzerine Michelangelo şu meşhur sözü söyledi: "100 yıl sonra Giuliano'nun gerçek görünüşünü bilebilecek kimse kalmayacak ki. Bırakın da yakışıklı bilsinler adamı" diye karşılık verir. Bu dönemden yaklaşık olarak 200-250 yıl sonra son Medici olan Anna Maria Luisa de Medici'nin elinde ailesinden kalan destekledikleri tüm sanatçıların çok fazla sayıda sanat eseri bulunuyordu. Medici ailesi de zamanla ellerindeki zenginliği, yetki ve ünü kaybettiler. Anna Maria Luisa de Medici de bu eserleri satıp para kazanıp refah içinde hayatını sürdürmek yerine Medicilerin bütün hazinelerini asla ülke dışına çıkmaması şartıyla Floransa'ya miras olarak bıraktı. Sanatın koruyucuları olarak bilinen Medicilerin dönemi de bu şekilde kapandı ve tarihin tozlu sayfalarında o parlak yerini almış oldular. Gördüğümüz gibi mal, mülk, şan, şöhret kazanabilirsiniz. Ama eğer bunları bencilce kullanırsanız hiçbir şeye ve hiç kimseye yararı dokunmayacaktır. Bir süre sonra yok olup gidecektir. Ama kendinden daha çok karşındaki insanı düşünerek veya toplum yararını gözeterek hareket edildiği takdirde tüm dünyanın tarihini olumlu yöne değiştirecek şekilde sarsılmaz adımlar atabilmek için bir şans vardır. Bu şansı yaratmak için para olmazsa olmaz bir etken değildir. Ağzımızdan çıkan tek bir sözle bile karşımızdakinin kaderini değiştirebiliriz. Emin olun, karşı tarafı destekleyecek olan bir kelime veya elimizden geldiğince yardım edici bir hareket bizim için belki çok küçük ama karşı taraf için belki de başarıya ulaştıran yoldaki büyük bir basamak olacaktır.